Huzurlu Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere beyaz şeker ve beyaz un kullanmadan şöyle pamuk gibi mis kokulu elmalı tarçınlı güzel bir kek tarifi vereceğim. Sağlıklı beslenmeyi sevenler kadar küçük çocukları olanların da güvenle yapabilecekleri bir kek olacak. 3 tane yumurta kullandım. Oda ısısında her şey daha güzel kabarması için kekimizin. Bu defa kek yapımında yumurtanın aklarını ve sarılarını ayırıyorum. O dokudaki farkı sizin de görmenizi istiyorum. Akları ve sarıları dikkatli ayırmamız lazım. Bu tarz keklerde ve pastalarda aklara asla sarının bulaşmaması gerekiyor ki rahatça kar haline gelebilsinler. Şimdi bu tarifte şeker kullanmadığım için 2 tutam tuz attım içine. Daha güzel, daha kolay kabarmasını sağlıyorum. Bu attığınız tuz ya da şeker yumurta aklarının daha güzel hava alıp çabuk katılaşmasını sağlıyor. Yaklaşık 1 dakikada yumurta aklarım kar haline geldi. Bakın gayet güzel sertleşti. Şimdi buna ben karadut özü kullandım. Siz istediğiniz gibi hurma özü olabilir, pekmez olabilir. 1 su bardağı kadar koydum ben. Su bardağımda 225 mililitre. Klasikten 1 milim daha büyük. Güzelce çırpıyorum. Hurma özü ve karadut özünü çok kullanıyorum bu tarz keklerde. Çok yakışıyor. Ama üzüm pekmezi, dut pekmezi ya da bal hepsi de olabilir. 4'te 3 su bardağı zeytinyağı ilave ettim. 1 su bardağı da süt. Yağım yani biraz eksik ama diğerleri birer su bardağı. 2 çay kaşığı dolusu tarçın koyuyorum ve bunları şöyle güzelce çırpıyorum. Yağı direkt zeytinyağı istemezseniz ayçiçek yağı ile karışık da koyabilirsiniz. Şimdi un ilavesi. Unu da yulaf unu ve tam buğday unu karışık kullandım. İkisini karıştırmıştım ben bir ara 1 kapta. İkisi karışık. Elememin sebebi, elemeniz şart değil, kekimin daha puf puf ve daha güzel dokulu olması. Baştan yumurtaları ayırdık ya aklarını ve sarılarını. İstiyorum ki çok güzel bir kek olsun. O yüzden ununu da eledim. Unu elerken 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı da eleyerek ilave ettim. Bunlar aslında güzel bir kekin püf noktaları. Unun hatta 2 kez elenmesi, kabartma tozunun da elekten geçirilmesi, hepsi bu malzemelerin böyle hava alması ve kekin daha güzel kabarmasını sağlıyor. Güzelce hepsini çırpıyorum. Unu her zaman söylediğim gibi kontrollü ilave ediyoruz hamur işlerimize. Mayalı hamurlara, keklere, hepsinde böyle aralıklı olarak koyalım ki kıvamı kontrol edelim. Birdenbire una boğulmasın yaptığımız kek ya da hamur işi. Burada toplam 3 su bardağı un kullandım ama çok dolu dolu değil. O yüzden 2,5-3 su bardağı diye yazacağım malzemelere. Lütfen kıvama dikkat ederek koyun. Çünkü hangi çeşit pekmez kullandığınıza ya da yumurtanın büyüklüğüne göre de un miktarı değişir. Ben 2,5-3 yazacağım. Siz ona göre ayarlarsınız. Bakın çok koyu değil, çok akışkan da değil. Şimdiki aşamada isterseniz yumurta aklarını karıştırdığımız malzemeye birkaç defa da ilave edin. Ya da isterseniz benim gibi diğer karışımı yumurta aklarına ilave edin. Yani hangisine karıştırdığınız çok önemli değil. Burada önemli olan bu kar haline getirdiğimiz akların böyle foş diye sönmemesi. Eğer hiç yapmadıysanız bu teknikle yani akları ve sarıları ayırarak mutlaka deneyin. Müptelası olacaksınız ve her keki öyle yapmak isteyeceksiniz. Çünkü o keki yerken apayrı bir doku hissediyorsunuz. Bunu denemeniz lazım. Denemeden olmaz. Şimdi ben kapların büyüğünde yapmışım akları. O nedenle küçük kaptakini büyüğe ilave ediyorum. Hiç fark etmez. 3-4 defa da güzelce alttan üste katlayarak yumurta aklarımı söndürmeden onu güzelce karıştırdım. Zaten o sesi duyuyorsunuz döktüğünüzde böyle fış diye bir ses geliyor.
Yumurta akının kar haline gelmişi müthiş güzel bir şey, çok zevkli. Hem size tarif hem de püf noktalar vermeye çalışıyorum. İnşallah bir faydam oluyordur bilmeyen arkadaşlarım için de, hem de bir hatırlatma. Ben burada bu 30'a 30 büyük boy kare borcam kullandım. Daha küçük yapmak isteyenler için açıklama kısmına az ölçülü, yani bunun bir küçük boy borcamında veya kek kalıbında yapabileceğiniz gibi malzemeleri ben yazacağım sizlere. Merak etmeyin. Bu gerçekten çok bolca bir kek. Ben bunu birkaç yere böleceğim. Hem komşularıma hem oğlumun iş yerine götüreceğim. Şimdi elmalı dedik ya, elmalarımızı hazırlayalım. Ben 2 tane iri elmayı güzelce minik minik doğradım. 3 tane de, hatta 4 tane de olabilir. Elmalarınızı değerlendirebilirsiniz. Gerçekten çok yakıştı, çok güzel oldu. Soyduktan sonra bakın pratik şekilde minik minik doğruyorum. Minik minik doğradıktan sonra elmaları 2 çay kaşığı tarçın koydum. Bu kekin kokusu her yeri sardı. Eminim bütün binayı da sardı. O yüzden bölüşmemek olmazdı. 1 tatlı kaşığı kadar yağ koydum. Çünkü ayrıca beyaz şeker koymadığım için elmaların kuru olmasını istemiyorum. Elmalar yüzeyde kalacak çünkü. Malzemenin içine karıştırırsanız ekstra bu işlemlere gerek yok. Ama ben üzerinde görmek istedim. Bu kekin tarzı da böyle. Bir de şekerli vanilin koydum. Çok güzel kokmasını istediğim için. Tamamen şeker hiç kullanmayacağım diyorsanız bu tarifte şekerli vanilini içinde de elmalarda da kullanmayabilirsiniz. Hazırladığımız harcın üzerine elmaları güzelce döşüyorum. Ekstra vanilya da elmalara çok güzel koku verdi, onu da söyleyeyim. Şimdi 1 çay bardağına yakında dövülmüş cevizim var. Elmaların üzerine de onu güzelce serpiyorum. İrili ufaklı dövülmüş bol ceviz. Bu esnada keki yaparken ben fırını yaktım. 175 derecede alt üst ayarda ayarladım. Isıtmayı unutursanız sorun değil. Direkt fırınınıza atıp 175 dereceye ayarlayın. Fanlı ya da fansız fark etmez. Ben bunu fansız pişirdim. Borcam olduğu için de fırının en alt rafına koydum. Sürekli abonelerim bilir, borcamların altı geç pişirdiği için borcamda yaptığım her şeyi, aşağı yukarı her şeyi fırının en alt rafına koyuyorum. Yaklaşık 30-35 dakikada benim kekim hazırdı. Eğer bunu bildiğimiz derin kek kalıbında yaparsanız 1 saate kadar uzayacaktır, onu bilin. İçine kürdan sokun. Kuru çıktığından emin olduktan sonra kekinizi fırından alın. Kekim hazır, pamuk gibi, mis gibi oldu. İçi de gayet güzel pişti. Kokusunu zaten siz şimdi evden de tahmin edebiliyorsunuz izlediğiniz yerden. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Hem çok bereketli, doyurucu. Ara öğünler için de kahvenizin yanında, özellikle bakın küçük küçük kestim ben bu keki. Çok güzel bir atıştırmalık. İçindeki besleyici değerleri sebebiyle kahvaltıda dahi bu yeterlidir bence. Yani güzel bir şöyle büyük çay ya da güzel bir sütlü kahveyle bundan şöyle minik minik 2 dilim yediniz mi? Bence işinize de gidebilirsiniz. Evinizde de öğlene kadar günü rahatlıkla geçirebilirsiniz. Eğer denerseniz bu güzel keki sanırım sizler de çok beğeneceksiniz. Kalan kısmını da söylemeyi unutmayayım. Kapalı şekilde günlerce buzdolabında saklayabilirsiniz. 1 haftaya kadar mis gibi yenecektir bu kek. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma da abone olursanız lütfen yanındaki bildirim zilini tümü diye işaretlemeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.